Herkese merhaba. Hayatımızda yaklaşmakta olduğunu bildiğimiz ama müdahale etmediğimiz ve sessiz kaldığımız neler var? Bir arkadaşımızın kötüye gidişi, bir ilişkide kopuş sinyalleri, bir işte, bir projede yaklaşan çöküş ya da sokakta gördükleriniz. Bunların her birinde tıpkı Gabriel Garcia Marquez'in Kırmızı Pazartesi romanındaki kasaba halkı gibi bir şeylerin ters gittiğini fark ediyoruz. Ama çoğu zaman ya kendimizi yetkisiz hissediyoruz ya da müdahale etmenin sonuçlarından korkuyoruz. Modern hayatın hızında duyarsızlaşma bir savunma mekanizmasına dönüşüyor. Bu bölümde kitaptaki kasabanın gösterdiği duyarsızlığın aslında bir ilgisizlik değil, seyirci etkisi ve sorumluluk dağılması gibi psikolojik mekanizmaların bir sonucu olduğundan söz ediyoruz. Birçok kişinin bildiği bir tehdidin, tırnak içinde bir başkası mutlaka müdahale eder düşüncesiyle kimsenin üzerine alınmaması, Santiago Nasar'ın kaderini belirleyen temel etkenlerden biri haline geliyor. Buna ek olarak kasaba halkının tepkisizliğini besleyen suskunluk sarmalı da devreye giriyor. Herkes bir şeylerin yanlış gittiğini hissediyor ama çoğunluğun sessizliğini görünce kendi sesini de bastırıyor. Empati kurdukça acı hissederiz. İşte bu yüzden empatiden kaçış burada kolektif bir sessizlik ve geri çekilme şeklinde karşımıza çıkıyor. Gabriel Garcia Marquez'in Kırmızı Pazartesi kitabını yakın zamanda okudum. Yazarın çocukluğunda duyduğu bir hikayeden esinlenerek yazdığı bu kitap gerçekleşeceği belli olan bir cinayetin toplum tarafından engellenmemesini ele alıyor. Sessiz çoğunluğun bir bireyi susturması neye benzer? Doğrusunu isterseniz ne yapacağımı bilememiştim dedi. Aklıma gelen ilk şey bunun beni değil sivil yetkilileri ilgilendiren bir sorun olduğuydu. Ama sonra Placido Linero'ya uğrayıp ayaküstü bir şeyler söylemeye karar verdim. Yine de meydana geçerken bu konuyu tümüyle unutmuştu. Kitapta da geçen bu ifade bir toplumsal pasiflik durumuna örnek ve sosyal psikolojideki iki temel kavramla neredeyse birebir örtüşüyor. Seyirci etkisi, bystander effect ve sorumluluk dağılması, diffusion of responsibility. Tabii ki bunları kitabı okuduktan sonra araştırarak öğrendim ama işin aslı bayağı bir düşünmüştük bu sorumluluk dağılmasını. Seyirci etkisi, bystander effect. İlk kez sosyal psikologlar Bibb Latané ve John Darley tarafından 1968'de ortaya atılmıştır. Temel gözlem şudur. Bir olaya daha fazla kişi tanıklık ettikçe bireylerin müdahale etme olasılığı azalır. Bunun altında yatan mekanizma ise sorumluluk dağılmasıdır. Yani bireyler kalabalık arttıkça nasıl olsa birisi bir şey yapar düşüncesine kapılır. Kişisel sorumluluk hissi zayıflar. Kırmızı Pazartesi bu kavramlara uyan çok güzel edebi bir örnektir. Santiago Nasar'ın öldürüleceğini kasabada bilmeyen neredeyse kimse yoktur. Kasaplar, rahip, bakkal, komşular, hatta kimilerin ailesi bile bu bilgiyi gün boyunca birbirine iletir. Fakat bilginin dolaşması eyleme dönüşmez. Herkesin bildiği bu bilgi ironik biçimde bireyin üzerindeki sorumluluğu daha da azaltır. Çünkü kasaba halkı bir bütün olarak konuşsa da kimse kendi rolünü engelleyen kişi olarak görmez. Ve burada herkes dedikodunun bir şekilde henüz ölmemiş olan maktule ulaştığını düşünür. Bu noktada suskunluk değil, tam tersine amaçsız bir iletişim bolluğu vardır. Herkes konuşur, kimse harekete geçmez. Latané ve Darley'nin tarif ettiği duruma göre bir kriz anında benim yapmama gerek yok, birileri yapacaktır düşüncesi bireyi edilgenliğe iter. Pasif halde olurlar. Tam da burada başta kitaptan yaptığım alıntıda olduğu gibi. Aklıma gelen ilk şey bunun beni değil, sivil yetkilileri ilgilendiren bir sorun olduğuydu. Kırmızı Pazartesi'de kasabayı yöneten görünmez kuvvet tam olarak budur. Roman, kolektif pasifliğin, bireysel sorumluluğun nasıl hafiflediğinin göstergesidir. Santiago'nun ölümü bu nedenle bireysel bir suç olmaktan çıkar. Toplumsal bir olay haline gelir. Cinayeti işleyen kardeşler kadar cinayetin işleneceğini bilip hiçbir şey yapmayan kasabada hikayenin bir parçasıdır. Latané ve Darley'nin kuramı burada bize şunu söyler. Kalabalık arttıkça eylem azalır. Marquez'in romanı ise bunu edebiyatın diliyle teyit eder. Herkes biliyordu ama hiç kimse yapmadı. Yine kitaptan bir iki alıntı yapacak olursam. Özellikle de işleneceği böylesine açıkça duyurulmuş bir cinayetin hiçbir aksilikle karşılaşmadan gerçekleşmesi yolunda hayatın edebiyata bile görülmeyen onca rastlantıdan yararlanmış olmasına
ona büyük bir haksızlık gibi görünmüştü. O zavallı çocukları üstlerine çöken o korkunçluktan kurtarmak gerek. Vicario kardeşlerin bu hükmün infazını yerine getirmek kaygısında olmaktan çok biri çıkıp bir iyilik yaparak kendilerini engellesin diye düşündüklerinden kesinlikle emindi. Toplum hangi durumlarda şiddeti kutsal ya da haklı sayar? Toplumdaki geniş kesimler tarafından tehdit olarak algılanan birine, pedofili ya da saldırgan olduğu düşünülen bir figüre, trafikte sinirleri zorlayan bir sürücüye ya da birinin sabrını taşırdığı varsayılan birine yönelik şiddetin tırnak içinde anlaşılır ya da hak edilmiş sayılabildiğini görüyoruz. Bana kalırsa, ki niye kalıyor bilmiyorum ama konuşuyorum işte. Bazı durumlarda toplumun şiddeti bir tür doğru karşılık gibi algılıyor olması, genel olarak şiddetle çözülmemesi gerektiğini düşündüğümüz olaylara insanların seyirci kalmasına neden oluyor. Ayrıca az önce saydığım örneklerde olduğu gibi gerçekleşen şiddet karşısında evet bu haklı bir tepki demesek bile sessiz kalabiliyoruz. Yani burada çoğunluğun sessiz kaldığını gören bir kişi kendi karşı duruşunu ifade etmekten çekiniyor. Böylece aslında yanlış olduğunu düşünenler bile sessizlikleriyle şiddeti onaylamış gibi oluyorlar. Kitapta geçtiği üzere kendi işlediği cinayetin dehşeti içinde çığlık çığlığa bağırışan halkın sesini de duymuyorlardı. Tam da burada bahsetmek istediğim Elizabeth Noel Newman'ın suskunluk sarmalı, Spiral of Silence kavramına sıra geliyor. İnsan tabiatı gereği toplumdaki diğer insanlar tarafından kabul görmek ve o toplumda yaşayabilmek için içinde yaşadığı toplumun değerlerine, normlarına, inançlarına uygun davranmayı tercih eder. Çünkü insanoğlu dışlanmaktan korkar. Sevilmek, sayılmak, yani içinde yaşadığı toplumun bir parçası olmak ister. Elizabeth Noel Newman tarafından 1974'te ortaya atılan suskunluk sarmalı ya da sessizlik sarmalı teorisi insanların yaşadıkları bu durumu desteklemektedir. Teoriye göre bireyler kendi görüşlerinin azınlıkta kaldığına inandıklarında dışlanma korkusu ile düşüncelerini açıklamaktan çekinirler. Yine kitaptan bir alıntı. Onlar kahvelerini içerlerken Prudencia Cotes de yeni yetmeliğinin tüm güzelliği içinde ocağın alevini canlandırmak için elinde bir tomar eski gazeteyle mutfağa girmişti. Neyin hazırlığı içinde olduklarını biliyordum dedi bana. Yalnızca onlarla aynı fikirde olmakla kalmıyordum. Erkeklik görevini yerine getirmeyecek olursa onunla asla evlenmeyecektim. Ve son, ilişkide yaklaşan bir bitişi bilip de konuşamamak neden bu kadar acı? İşte sonunda da gelmek istediğimiz konu aslında günümüzde zaten toplu olarak birçok şeye sessiz kalıyoruz. Ancak bu aynı zamanda arkadaşlık veya diğer ilişkilerimizde de yaşanıyor. Şiddetli bir duruma dönmek zorunda değil bu. Seyirci efekti veya sessizlik sarmalı. Zaten az önce de dediğim gibi insanlar artık bir başkasının sorunlarını düşünmek, başkalarının sorunlarını görmek veya bunlara maruz kalmak istemiyor. Olabildiğince bireyseliz. Olabildiğince sorunlara sessiz kalmak ve öylece yaşamak istiyoruz. Ama en azından ilişkilerimizde gerçekleşeceği belli olan felaketleri konuşmaksa bence gerçekten büyük bir erdem. Çünkü bazı şeyleri konuşmaktan kaçınmamızın sebebi aslında sorunu gün yüzüne çıkarmak ve kaçınılmaz sonu hızlandırmak gibi geliyor. Halbuki şöyle doğru düzgün bir konuşsak her şeyi halledebiliriz. Her şeyi daha kolay atlatabiliriz gibi. Bir şeyin adını koyduğun an geri dönüşsüz bir yol açılmış olur. Tıpkı Kırmızı Pazartesi'deki kasaba halkının ana karakterinin öldürüleceğini bilip de bunu tam olarak söyleyememesi gibi. Orada da herkes yaklaşan felaketin gölgesinde sessizce dolaşır. Herkes biliyorum ama bana düşmez der. Bir bağın bitmekte olduğunu hissettiğimizde içimize tuhaf bir ikilik başlar. Konuşursak kaybedeceğim. Susarsak da kaybediyorum. Konuşmak çoğu zaman ayrılığı hızlandırmak anlamına gelir. Susmak ise sadece ertelemek. Ama erteledikçe tıpkı romandaki kasabada olduğu gibi felaket kendine daha geniş bir alan bulur. Daha çok kişiyi yaralar. Tabii ki şunu söylemeden de geçmeyeyim. Burada bahsettiğim sessizlik halinin zararlı olduğu durumlar için. Yoksa iletişim başka türlü de düşünülebilir. Bu bölüme hazırlanırken en çok düşündüğümüz ve bunu konuşma isteğimizin sebebi şuydu. Roman bize kaçınılmaz olana teslimiyeti değil, kaçınılmaz görüneni konuşarak değiştirme ihtimalini hatırlatıyor. Santiago Nasar'ın kaderi yazılıydı çünkü hiç kimse konuşmadı. Çünkü herkes bir başkasının müdahale edeceğine inandı. Ama bizim toplumumuzda ya da ilişkilerimizde kader böyle yazılmak zorunda değil. Bazen
Konuşmak yıkıcıdır. Evet. Ama çoğu zaman susmak daha büyük bir yıkım hazırlar. Ve belki de en önemlisi bir şeyin adını koymak ve buna karşı çıkmak her zaman yıkım değildir. Bazen tam tersi bizi kurtarabilecek tek şeydir. İlişkilerde, arkadaşlıklarda, aile içinde ya da iş hayatında hepimizin hayatında küçük küçük kırmızı pazartesileri vardır. Sessizce yaklaşan, içten içe bildiğimiz ama üstüne gitmediğimiz küçük felaketler. Romandaki kasaba halkı gibi davranırsak o felaketlerin büyümesine izin veririz. Bu bölümün sonunda belki de geriye tek bir soru kalıyor. Birinin hayatını ya da kendi hayatımızı veya toplumu değiştirebilecek o tek cümleyi bu sefer tam zamanında söyleyebilir miyiz? Belki bugün yapabileceğimiz en anlamlı şey yaklaşmakta olanı fark etmek ve bu kez sessiz kalmamak.